Merhaba arkadaşlar, hatırlarsanız size nasıl disiplin kazanacağımızla ilgili bir video çekmiştim. Onun sonunda da bir öz eleştiri vardı sürecin uzaması ile ilgili. Bu sefer işleri biraz daha hızlı tutuyoruz. Hızlıca size birkaç taktik vereceğim şimdi. Kendinden şüpheye düşme. Çoğumuzun kendimizi disipline etmeye çalıştığı konular aslında çok karmaşık, bilim kurgu konular değil. İşte 3 ayda 10 kilo vermek, haftada 3-4 gün spor salonuna gitmek gibi gayet uygulanabilir şeyler. Bunları başkaları, sıradan insanlar yapabiliyorsa sen de kolaylıkla yapabilirsin. Yani içine asla şüphe tohumları ekme. Kendi kendine de özgüvenini yıkma. Zaten başaramayacağım düşüncesi aslında tembel zihninin ürettiği bir kaytarma bahanesi sadece. Planına günlük olarak sadık kal ve ondan sonrasını düşünme. Göreceksin, beklediğin sonuç zaten kendiliğinden gelecek. Çevrende disiplinli insanları tut. Mesela diyet yapıyorsun. Arkadaş çevrende ye gitsin diyen insanlar yerine böyle bir karar aldıysa aldığı kararın gereklerini yerine getirebilecek insanlar olsun. Bazı insanlar başarısızlıklarını bulaştırmak ister. Bazıları da kendileri kaytardıkları anlarda yanlarında bir ortak arar. Senin amacına ulaşman onların özgüvenlerini zedeler. Senin de onlar gibi kaytarmanı isterler. Çünkü kimse tek başına başarısız olmak istemez. Bu tür insanlardan uzak dur. Sürekli kaytarmaya meyilli olan insanlar yerine ne gerekiyorsa onu yapan insanları çevrende tut. İnsanlar sana köstekleyip destek olsun. Amacın için doğru ekipmanı seç. Benim disiplin tanımım gerekli olanı onu yapmak tat vermediğinde de ya da şartlar zor olduğunda da yapabilmektir. Ama bu demek değil ki süreç illaki acı verici olmalı. Amacın için en efektif, en verimli olan planı seç. Enerjini asla boşa harcama. Disiplinli olmak demek aynı zamanda aklını doğru kullanabilmek demektir. Mesela çok yoğun çalışıyorsun. Gidip de 2-3 saatte bir yemek yemeni gerektiren bir beslenme programı yerine böyle daha uzun yemek aralıkları olan bir plan seç. Hayatında hiç spor yapmamış bir adamın kilo vermek için yüksek yoğunluklu interval yapmaya çalışması disiplinli olmak değil, salaklıktır. Senin için en doğru yolu seç ya da bunun için yardım al. Ertelememek. Şu ana kadar anlattığım şeylerin çoğu eninde sonunda yapman gereken şeyi ertelememeye dayanıyor aslında. Bazen elinde amacın için yapılacak bir görevin olur. Onu yapma imkanın o an varsa onu hemen yap. Doğru zamanı, doğru anı bekleme. Beklemek seni sadece hedefinden uzaklaştırır. Mesela diyete başlamak için 2 hafta sonra çıkacağın tatilden dönmeyi bekleme. Ya da sabah koşuna çıkmak için çok enerjik, kendini çok iyi hissedeceğin o harika sabahı bekleme. Unutma, yapman gereken şey için ideal zaman seni durduracak kadar önemli bir engelin yoksa bulunduğun o andır. O zaman doğru zamanı beklemeyi bırak ve işe koy. Kendini doğru ölçümle. Uzun vadeli bir planın varsa elbette ki süreci sürekli gözlemlemeli ve ölçümlemelisin. Ama hiçbir işte süreç düz bir çizgi halinde ilerlemez. Kısa vadeli dalgalanmaların ya da yavaşlamaların senin planından alıkoymasına izin verme. Kilo vermeye çalışıyorsun ve diyelim ki kilon 2 haftadır değişmedi. Bu egzersiz ve diyeti bırakmak için bahane olmasın. Hataların varsa onları gözden geçir ve gerekli düzenlemeyi yap. Ama nasıl olsa yapamayacağım deyip bırakma. Arada disiplinini kaybedip hata yaptıysan bu her şeyin sonu değil. Önemli olan bu hatadan geri dönebilmek. O akşam nefsine yenik düşüp tatlı mı yedin? Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi diyete devam etmeyiz. Bir kere bozdum, o zaman tamamen bırakacağım diye bir şey yok. Kilo vermek, güçlenmek, bunlar hep daha önce dediğim gibi senin, benim gibi sıradan insanların başarabileceği konular. Kısa vadeli duraklamaları tembellik etme bahanesi olarak kullanma. Uzun vadede nelerin değiştiğine bak, neyi daha iyi yapabileceğini düşün. Ve asla unutma, yapmak her zaman düşünmekten daha önemli. Sürekli başarısız olup her şeye baştan başlamaktan bıktıysan bir kere de bırakma fikrini. Evet arkadaşlar, umarım verdiğim bu taktikler benim işime yaradığı gibi sizin de yarar. Hepimiz ara ara öz disiplinimizden uzaklaşabiliriz. Bu normal bir şey. Ondan arada bu bahsettiğim prensipleri kendinize hatırlatın ve sonuçları benimle paylaşın. Farklı fikirleriniz varsa eleştirilerinizi de duymak isterim. Teşekkürler, tekrar görüşmek üzere.